Tarihi anlamak lazım. Tarihi anlamadığımız zaman, hissetmediğimiz zaman zaten hep geride kalıyoruz. Onun için askeri tarihi anlamak için de askeri müzelere gelip o tarihi kronolojiyi yakından görüp uçaklarımızı hissetmek, onlara dokunmak ve o tarihi, askeri tarihi de anlamak mümkündür diye düşünüyorum. Tarihi anlamak, silahlı kuvvetleri anlamak, hava kuvvetlerini anlamak için bu müzeye gelmelisiniz. İstikbal göklerdedir sözünü anlamak, istikbal için neler feda edilmiş, bunu anlamak için gelmelisiniz Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi'ne. Atatürk 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti'nin açılışında istikbal göklerdedir demiştir. İstikbal göklerdedir derken bize havacılığın gelişiminden öte bir milletin geleceğinin aslında gelişimini anlatmaya çalışmıştır. Sadece havacılığın gelişimi değil, milletin gelişimini de, geleceğimizin göklerde olduğunu bize o günkü sözleriyle anlatmaya çalışmıştır ki Atatürk'ün havacılıkla ilgili söylediği birçok söze ait yine bilgi panomuz bulunmakta. Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi'nin öykülerini dinlerken bu ülkenin nasıl bir mücadele verdiğini bir kez daha hatırladık. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki o özveriyi bir kez daha yaşadık. Teşekkürler bu vatana verilen tüm emeklere. Teşekkürler bunu bize unutturmayanlara. Kurtuluş Savaşı'nda insanlar ya da hani o dönemde insanlar zaten birlik beraberlik ruhuyla çok daha bir araya gelmiş bir insan topluluğu vardı Kurtuluş Savaşı'nda. Bir mücadele vardı ve herkes ortak bir hedefte birleşiyordu. Dolayısıyla halkımız da bu Kurtuluş Savaşı mücadelesinde tepkisiz kalmadılar. Onun için herkes bir çaba halindeydi ve o dönemin zenginlerinden iş adamı Erzurumlu Nafiz Kotan da savaşa bizzat 3 tane uçak alarak bağışta bulunmuştur. Ve bütün halkta gücü doğrultusunda böyle bir katkı zaten vardı. Herkes buna bir emek sarf ediyordu. Yürekten bağlıydı çünkü insanlar inanıyorlardı. Daha sonrasında Cumhuriyet döneminde de yine halk bu konuda duyarsız kalmadı ve bu dönemde 350 adet bağışla uçak alınmıştır orduya. Sonrasında bu uçaklarla ilgili her alışta bir tören yapıldığında da hangi ilden alındıysa eğer, mesela bunlardan biri İzmit'tir, biri Gölcük uçağıdır. Bu şekilde isimler verilmiştir uçaklara. Tarihin her noktası öykülerle doludur ve müzeler bu öyküleri günümüze kadar taşır. Ankara Havacılık Müzesi'ni gezerken, Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nda şehit edilen ilk pilotu Cengiz Topel'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev'in, müzenin açılışında bizzat bulunan Sabiha Gökçen'in öykülerini bulacaksınız. 1913 yılında Bursa'da doğan Sabiha Gökçen, 1925 yılında Atatürk'ün Bursa'ya bir ziyareti sırasında Atatürk tarafından evlat edinir. Atatürk'ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in hayatı Atatürk'ün onu evlat edinmesiyle o kadar çok değişiyor ki işte Ankara'ya gelip okumaya başlıyor, yapıyor. Atatürk de o dönemde Türk kadınının daha çok öne çıkabilmesi için başta kendi evlatlığı olan kızıyla birlikte bunun öncülüğünü yapmaya çalışır. Ve dolayısıyla Sabiha Gökçen'i de o dönemki gelişmeler ışığında yaptığı çalışmalarda havacı olması için ona ön ayak olur. Ve Türk Hava Kurumu'nda Sabiha Gökçen çalışmalarına başlar. Daha sonra Atatürk'ün yine desteğiyle Sabiha Gökçen Balkan turundan bir davet alır ve Balkan turuna çıkar. Ve Balkan turuna çıkarken Atatürk'ün dikte ettirdiği bir mektup vardır Sabiha Gökçen'e ve onu da müzemizin girişinde bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Sabiha Gökçen'in müzemize bağışlamış olduğu kendi ana eşyaları, uçuş kıyafetlerini üst kattaki sergi salonumuzda görebilirsiniz. Öyle güzel öyküler dinledik ki Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi'ni gezerken. Bu belgeseli çektiğimiz için bir kez daha mutlu olduk. Çünkü bu öyküler bizim hamurumuzun öyküleri. 1911 yılında ilk havacılık çalışmaları başladığında 1911 Mahmut Şevket Paşa tarafından
yurt dışına 2 kişi gönderilir uçuş okuluna Fransa'ya. Bunlardan biri Fesai Evrensev, diğeri de Yusuf Kenan'dır. Fesai Evrensev Fransa'daki uçuş okulunu başarıyla bitirir ve yurda döndüğünde bizim ilk Türk pilotu olma özelliğine sahiptir. Onun bir nolu uçuş bürövesini görmek için müzemize gelmeliyiz. İnsanlar o kadar zorluklardan geçmişler ki biz müzeye geldiğimizde ya da işte uçakları havada gördüğümüz zaman hiç geçmişi hatırlamıyoruz. Böyle bir anda oldu bitti gibi geliyor biz insanları ama o kadar çok büyük emek, o kadar çok çaba, o kadar çok badireler atlatmışlar ki bugüne gelebilmek için. Nereden nereye gelmişler. İşte bu duyguları yaşayabilmek için bu duyguyla gezdiğimiz zaman zaten Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı'nı anlayabiliriz. Gidin, müzeleri gezin. Annenizi, babanızı götürün. Sevgilinizi, eşinizi götürün. Çocuklarınızı götürün ve bu topraklar için verilen mücadelenin kanıtlarını yerinde gösterin. Çocuklarınızı Mavi Dünya binasındaki uçağın kokpitine bindirin ve gözlerindeki mutluluğu görün. Müzemize en çok çocuklarımız ziyaret etmekte. Her yaş grubundan ziyaretçimiz var ama çocuklarımızın çok daha fazla ilgisini çekiyoruz. Çünkü çocuklarımız bize geldiklerinde birebir uçaklara dokunup içine binme şansına sahip oluyorlar. Bu da onlara inanılmaz derecede keyif veriyor. Ve ben meslek hayatımda hep gördüm ki çocuklar buradan çıkarken her biri pilot olacağız diye çıkıyorlar. Müzelerin öyküleri vardır ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider. Şimdi dinleyeceğiniz öykü belki de bu müzenin en dinlenmesi, en hissedilmesi gereken öyküsü. Dönemin kuvvet komutanı İrfan Tansel tarafından şehidimiz Cengiz Topel'in annesine yazılan ve hepimizin içini titreten mektubu okumak istiyorum. Sayın Bayan Mebuse Topel, duydum ki oğlunuz Cengiz Topel'in şehadeti için ben onu bugün için doğurdum, vatan sağ olsun demişsiniz. Bu duygunuzu Türk anasının millet için evlat yetiştirme sağlamlığı olarak kabul ediyorum. Artık siz yalnız Topel'in annesi değil, Türk anası oldunuz. Boşalan ana kucağınızı, millet gururu, insanlık ideali ile birlikte Kıbrıslı soydaşlarımızın yetim çocukları doldurmaktadır. Şimdi siz bir oğula karşılık binlerce Kıbrıslı'nın da anası oldunuz. Oğlunuz da ana sütü ile birlikte ana kahramanlığını da sizden emdiğini ispat etmiştir. Bu erişilmez gururun büyük acısını hafifleteceğini ümit eder, vatan sağ olsun duanızın gözyaşınızı durdurmasını temenni ederim. Türk milleti böyle evlat yetiştirmeyi vazife kabul eden anaların omuzlarındadır. Vatan sağ olsun diyen annelerin yüreği sayesinde bu topraklar ilelebet hür kalacak. Bu müzeye geldiğinizde Cengiz Topel'i daha iyi anlayacaksınız. Sabiha Gökçen'i, Atatürk'ü daha iyi anlayacaksınız. Bütün müzelerin bir öyküsü vardır ama bizim müzemizin de en önemli öyküsü Cengiz Topel'in şehadetidir. Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 günü Kıbrıs'taki Erenköy direnişine Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında dörtlü kol lideri olarak saat 18 civarında Kıbrıs'ın gemi konağı limanına ulaşır. Rum hücum botlarını bertaraf etmek için taarruza geçtiği sırada yerden açılan uçak savar ateşiyle kullandığı F-100 uçağı vurulur ve uçağını terk etmek zorunda kalır. Paraşütüyle birlikte Rum köyü yakınlarında asfalt bir yola düşer. İlk olarak gizli evrakları imha eder ve silahını çıkartıp çatışarak kurtulmaya çalışır. Son mermisi bitince Rumlar tarafından esir alınır. Türkiye aleyhine konuşması için insanlık dışı işkenceler yapılır. Konuşmadığı, vatanını satmadığı için şehit edilir Cengiz Topel. Naaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin yoğun baskısı sonucu Rum hastanesinden teslim alınır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi böylesi kahramanlık öyküleriyle dolu. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle tekrar anıyoruz. Atatürk her alanda olduğu gibi
havacılığa da çok önem vermişti ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Mesela 1925 yılında yine Atatürk'ün desteğiyle, çalışmalarıyla 1925 yılında Türk Hava Kurumu açılmış ve orada Türk Hava Fabrikası, Türk Hava Kurumu Fabrikası Etimeskut'ta açıldı. 1926 yılında TOMTAŞ, Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Türk Hava Cemiyeti kuruldu aynı yıllarda. Yine Atatürk havacılıkla birlikte hem Türk kadına verdiği önemi Sabiha Gökçen'le birlikte bize çok güzel anlatmıştır. Onun ilk kadın pilot olmasına, dünyada ilk askeri pilot olmasına ön ayak olmuştur Atatürk. Yine Atatürk aynı dönemde çok enteresandır, 1937 yılında arkeolojik fotoğrafların çekilmesini istemiş. Her alanda olduğu gibi ki müzemizi gezerken bunlara ait bilgi ve belgeleri görebileceksiniz. Ankara'ya yolunuz düştüğünde muhakkak Hava Kuvvetleri Müzesi'ne gidin ve öykülerini dinleyin. Fırsat buldukça tüm müzeleri gezmeye çalışın. Çünkü insanlar önceleri hep gökyüzüne bakmışlar, kuşlara imrenerek bakmışlar ve efsanelerinde bunu hayal etmişler. Sonraları kanat takıp kuşlar gibi uçma denemeleri yapmışlar. Ki bunun ilk örneklerini biz Türklerde Hazarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi'de görmekteyiz. Ki buna ait mizansenler de bizim salonumuzda yer almakta.